Merhaba çiçek severler. Sizinle bu balkonda farklı çiçeklerle her daim buluşuyoruz. Şimdi de yeni bir çiçeğimiz var. Onu anlatacağım sizlere. Bu da çok güzel, insanı memnun eden, mutlu eden. İyi baktığınızda dipdiri yapraklarıyla ve çiçekleriyle size gülümseyen çok güzel bir çiçek, hanım çantası. Evet, bu yeni güzellik şimdi karşınızda. Gördüğünüz gibi çok hoş bir tarzda çiçekleri var. Yeni derken benim kanalımda yeni. Bende daha önceden bulunan bir çiçek bu yaz boyunca benimle birlikte balkonda bana arkadaşlık etti. Bu hanım çantası çiçeğimi gösterdiğimde benimkisi çok farklı, böyle değil hanım çantası çiçeği diyebilirsiniz. Çünkü hanım çantası çiçeğinin birçok modelleri vardır. Bazıları dişli, bazıları tüylü, bazıları oval, bazıları mızrak görünümlü, hatta dikdörtgen şeklinde dahi olabilir. Birbirinden farklı çiçekleri olan bu hanım çantası çiçeği yaz başlarından sonbahara kadar bol bol açan çiçeklerdir. Beyaz, krem, açık sarı, kayısı rengi, turuncu, kırmızı, mor, hatta yeşil renklerde bile olabilir. Doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymayan, dolaylı yollarla ışık alan bir bitkidir. Aşırı soğuk ya da aşırı sıcak havalar bitkimizin köklerine, yapraklarına ve çiçeklerine zarar verebilir. Bu etkenlerden ve hava akımlarından korunması gerekir. Her bitkide olduğu gibi bu bitki de zaman içerisinde toprakta bulunan vitaminleri ve mineralleri tüketeceği için yılda bir kez saksı değişimi yapılmalıdır. Bu saksı değişimi için ise en uygun zaman Mayıs ayıdır. Şimdi gelelim çiçeğimizi nasıl sulayacağız? Arkadaşlar, bu bitki suyu seven bir bitki. Bana sorarsanız ben gün aşırı bu çiçeğimi yazın suladım ama sonbahar başlangıcında havalar biraz serinleyince bunu haftada 2'ye düşürdüm. Çiçeğinizi sularken toprağın her yerinde eşit su olacak şekilde sulama yapılmalıdır. Sulama işleminde her zaman aynı gün ve sulama kabı kullanılmalıdır. Kış aylarında mümkün olduğu kadar az sulama işlemi yapın. Çanta çiçeği kış aylarında 12 derecenin altındaki hava koşullarına dayanamaz ve bu sebepten dolayı oda sıcaklığında yetiştirilmesi gerekir. Yani havalar çok soğuduğunda Kasım ayı gibi Marmara bölgesi şartlarında bu çiçeğinizi salona almak durumundasınız. Bu çiçeğin toprak isteğine gelince bol miktarda kompost ve turbo yosunu ile zenginleştirilmiş, iyi drene edilmiş bahçe toprağına ekilmelidir. Sürekli rüzgar alan bölgelerden olumsuz olarak etkilenmektedir. Bahçenizin en sote kısmına ya da balkonunuzun en uç gölge alan kısmına yerleştirirseniz bu çiçek çok güzel büyüyecektir. Ben de en kenara bu çiçeği koymuştum ve oldukça boylandı. Maşallah, yaprakları sağlıktan ve dirilikten çıtır çıtır kırılacak gibi dipdiri duruyor. En sık rastladığı hastalıklar ise beyaz sinek, yaprak bitleri ve örümcek akarı problemidir. Doğal yöntemlerle bu sorunlardan kurtulabileceğiniz gibi zirai ilaç satan yerlerden destek alabilirsiniz. Doğal yöntemlerle de olabilir. Doğal yöntemlerden biri nedir? Bir suya sirke koyup sirkeli suyu yapraklarına püskürtmek. Aynı zamanda bir demet ısırgan otunu suya bırakır 2 saat beklerseniz ısırgan otunun asitleri suya düşecektir. Asitli suyu yapraklara püskürtürseniz eğer böcekler asitten yanacağı için yapraklara yaklaşmayacaktır. Böylelikle çiçeğinizi zararlılardan koruyabilirsiniz. Hanım çantasının çoğaltılmasına gelince köklerden çıkan dalları kesip toprağa tekrardan ekebilirsiniz. Özellikle bu dal kesme işlemi yapılan çoğaltma yaz aylarında olmalıdır. Kış aylarında ve ilkbahar aylarında sonuç vermeyebilir. Bu çiçeğin başka bir çoğalma yöntemi de tohumdan çoğalmalıdır. Ancak yine tohumdan çoğalabilmesi için de sıcak bir ortama ihtiyaç duyar. Dolayısıyla Mayıs sonu, Haziran başı en uygun zamanlardır. Çimlenme sadece 5-10 gün sürer ve bu çimlenme döneminde havanın ve ortamın çok sıcak olmasına dikkat edilmelidir. Böylelikle hızlı ve sağlıklı bir çimlenme gerçekleşecektir. Çimlendikten sonra da toprağın kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü nemli bir toprağı sever, böyle bir ortamda gelişme sağlar.
Sevgili çiçek severler, bu güzel çiçek hakkında söylemek istediklerim benim bu kadar. Sizlerin eklemek istediği bir şey varsa yorumlara beklerim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, bildirimleri açmanızı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Videomun sonunda balkonumdaki çiçeklerle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim, sağlıcakla kalın.